Hiç şunu düşündünüz mü? Bazı insanlar neden ne yaparsa yapsın kazanır gibi görünürken bazıları hayata bir adım geriden mi başlar? Peki, ya şunu sorayım. Eğer babanız herkesin hayran olduğu bir efsane olsaydı, bu sizi güçlendirir miydi yoksa ezer miydi? Bu videoda başarının doğuştan mı geldiğini yoksa sonradan mı inşa edildiğini gerçek yaşanmış hikayeler ve bilimsel araştırmalarla anlatacağız. Hazırsanız. Arkaya yaslanın, çayınızı alın ve zihninizi açın. Zihin ve Disiplin kanalına hoş geldiniz. Bazı çocuklar hayata sıfırdan başlamaz. Onlar daha ilk nefeslerinde bir kıyasın içine doğar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir başkasının gölgesinde değerlendirilirler. Bu hikayede böyle bir çocukla başlıyor. Daha küçük yaşlarda çizdiği bir resim ya da söylediği bir cümle hiçbir zaman yeterli olmadı. Çünkü evde her zaman daha büyük bir başarı vardı. Herkes o başarıdan bahsediyordu. Herkes ona hayranlık duyuyordu. Ama o başarı aynı evin içinde bir çocuğu sessizce eziyordu. Bu çocuk zamanla şunu öğrendi. Sevilmek için daha çok çalışmalıydı. Daha iyi olmalıydı. Daha fazlasını başarmalıydı. Ama ne yaparsa yapsın o bakış hiç değişmedi. Psikolojide buna gölge altında büyüme denir. Bir çocuğun kimliğinin başka bir insanın gücü tarafından bastırılması. Bu durum çocukta iki güçlü duygu yaratır. Birincisi derin bir yetersizlik hissi. İkincisi ise bitmek bilmeyen bir ispat ihtiyacı. Yıllar içinde yapılan kişilik testleri bu tür çocuklarda yüksek kaygı, yoğun onay ihtiyacı ve bastırılmış öfke olduğunu gösteriyor. Ama aynı araştırmalar başka bir gerçeği daha ortaya koyuyor. Bu çocukların bir kısmı olağanüstü bir dayanıklılık geliştiriyor. Yani gölge her zaman insanı yok etmiyor. Bazen onu sertleştiriyor. Bu hikayedeki çocuk da büyüdükçe içinde iki sesle yaşamayı öğrendi. Biri ona sürekli şunu fısıldıyordu. Yeterli değilsin. Diğeri ise daha sessiz ama daha kararlıydı. Bir gün kendi yolunu çizeceksin. İşte bu noktada hayatında bir kırılma anı yaşandı. İlk kez başkasının onayını almadan bir karar verdi. İlk kez gölgeden çıkmayı seçti. Ve tam burada başarıyla ilgili bildiğimizi sandığımız her şey sorgulanmaya başladı. Çünkü gerçek başarı her zaman alkışlarla mı başlar? Yoksa bazen kimsenin görmediği bir odada verilen sessiz bir kararla mı? Bu hikayenin devamında başarının nasıl inşa edildiğini, gücün insan zihnini nasıl değiştirdiğini ve bazı insanların neden zirveye çıkarken bazılarının yolda kaybolduğunu bilimsel verilerle birlikte inceleyeceğiz. Ve sonunda şu soruya birlikte cevap arayacağız. Başarı bize verilen bir miras mı? Yoksa ödenen bir bedel mi? Bu noktadan sonra artık hikayenin içine giriyoruz. Çocuk büyüdü. Ama içindeki o sesler hiç susmadı. Okulda başarılıydı. Dışarıdan bakıldığında her şey yolundaydı. Ama başarı onun için hiçbir zaman keyifli olmadı. Çünkü her başarı yeni bir beklenti doğuruyordu. Ve beklentiler hiçbir zaman bitmiyordu. Bu durum psikolojide çok iyi bilinen bir döngü yaratır. Kişi başardıkça rahatlamaz. Tam tersine kaybetme korkusu artar. Araştırmalar şunu gösteriyor. Sürekli yüksek beklenti altında büyüyen çocukların beyinlerinde stresle ilişkili bölgeler normalden daha aktif çalışıyor. Yani bu insanlar başarıyı bir ödül olarak değil, bir tehdit olarak algılıyor. Bu çocuk da tam olarak böyleydi. Başarı onun için yeterli olma hissi yaratmıyordu. Sadece henüz kaybetmedim anlamına geliyordu. Yıllar sonra yapılan bir deneyde benzer geçmişe sahip insanlar iki gruba ayrıldı. Bir gruba sürekli takdir verildi. Diğer gruba ise sadece sonuç odaklı geri bildirim sunuldu. Sonuç çarpıcıydı. Takdirle büyüyenler risk almaktan korkmuyordu. Hata yapabiliyorlardı. Ama sonuç odaklı büyüyenler en küçük hatada içe kapanıyordu. Çünkü onlar için hata değer kaybı demekti. Bu hikayedeki çocuk da tam bu tuzağın içindeydi. Ta ki bir gün kontrol edemeyeceği bir şey olana kadar. Hayat herkese aynı dersi farklı yollardan verir. Onun dersi ise ilk büyük başarısızlıkla geldi. Bir proje çöktü. Bir hedef tutmadı. Ve ilk kez geri dönüp kurtarabileceği bir onay yoktu. İşte tam o an hayatında bir şey kırıldı. Ama bu kırılma onu aşağı çekmedi. Aksine ilk kez özgürleştirdi. Çünkü kaybedecek bir şey kalmadığında insan ilk kez gerçekten kendisi olur. Bu noktadan sonra davranışları değişmeye başladı. Risk almaya başladı. Hata yapmaktan korkmamaya başladı. Ve ilginçtir, tam da bu anda gerçek başarı gelmeye başladı.
Araştırmalar bunu doğruluyor. İçsel motivasyonla hareket eden insanların dışsal onaya bağımlı olanlara göre çok daha kalıcı başarılar elde ettiği biliniyor. Çünkü onlar başarmak için değil, anlam bulmak için hareket eder. Bu hikayenin sonunda şunu net bir şekilde görüyoruz. Başarı doğuştan gelmez ama herkes tarafından da inşa edilemez. Başarı, insanın önce kendi içindeki sesi susturmasıyla başlar ve çoğu zaman en zor rakip başkasının gölgesi değil, kendi zihnidir. Bu hikayedeki karakterlerin isimleri değiştirildi. Baba, Kemaloğlu, Mert ama anlatılan duygular, çatışmalar ve zihinsel süreçler gerçek. Ve belki de bu hikaye sana düşündüğünden çok daha yakın. Ve şimdi bu hikayeyi tek bir cümlede bağlayalım. Başarı bize verilen bir miras değildir. Ama başkasının gölgesinde yaşamak da kader değildir. İnsan en çok alkışlanan yerde değil, en çok susturulduğu yerde kendini tanımaya başlar. Bu hikayede gördüğümüz şey şuydu. Güç, yanlış elde tutulduğunda yıkar ama bilinçle taşındığında iyileştirir. Bir babanın gölgesi bir çocuğu ezebilir ama aynı gölge ona kendi ışığını aramayı da öğretebilir. Asıl mesele şudur, başkalarının beklentileriyle mi yaşayacağız yoksa kendi anlamımızı mı inşa edeceğiz? Zihin ve disiplinde tam olarak bunun peşindeyiz. Gerçek hikayelerle, bilimsel verilerle ve insan zihninin en derin noktalarıyla kendimizi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu videoyu buraya kadar izlediysen zamanını ve dikkatini bizimle paylaştığın için gerçekten teşekkür ederiz. Eğer bu anlatılanlar sende bir şeyleri tetiklediyse kanala abone olarak bu yolculuğa bizimle devam edebilirsin. Bir sonraki videoda zihnin başka bir karanlık ama öğretici köşesinde tekrar buluşmak üzere. Kendine iyi bak. Zihnini koru, disiplinini inşa et.